Türkiye'de görmeniz gereken yerleri anlatmaya devam ediyorum. Bu bölümde Afrodisiyas'ı anlatacağım. Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken yerleri anlatmaya devam ediyorum. Bu bölümde Afrodisiyas'ı anlatacağım. Afrodisiyas, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Geyre köyünde yer alıyor. Kanaatimce yeterince tanınmıyor ve dikkatlerden kaçıyor. Aslında çok daha fazla ilgiyi hak eden muhteşem bir yer Afrodisiyas. Afrodisiyas'ın keşif hikayesi çok ilginç. Ara Güler, 1958 yılında gazeteci olarak Adnan Menderes'in de katılacağı Kemer Barajı'nın açılışı için açılıştan 1-2 gün önce Aydın'a gitmiş. Aydın valisinden araç tahsisi istemiş. Şoförle birlikte baraja ulaşmışlar. Doğru ışığı yakalamak için çevredeki dağlara çıkmışlar. Bu arada hava kararmış. Toprak ve virajlı yollardan dönerken kaybolmuşlar. Geceyi geçirmek üzere bir köye girmişler. Köyde elektrik yokmuş. Köylüler kahvede gaz lambasıyla antik sütun başlarından yapılmış bir masada kağıt oynuyorlarmış. Kahvehanenin çatısını başka bir antik sütun ayakta tutuyormuş. Köyün adı Geyre'ymiş. Ara Güler sabah erken saatte kalkıp köyde dolaşmaya başlamış. İçinde üzüm sıkılan veya çamaşır yıkanan lahitler, taş niyetine kullanılan heykeller, antik tiyatro koltuklarında oyun oynayan çocuklar, içinde orakla ot biçilen bir stadyum gibi olağanüstü fotoğraflar yakalamış. Daha sonra bu fotoğraflar Architectural Review isimli mimari dergide yayımlanmış. Ayrıca Amerika'dan Horizon diye bir dergi de bu fotoğrafları yayımlamak istemiş. Ama fotoğraflarla birlikte burası ile ilgili bir de yazı istemişler. Bakanlık yazıyı yazması için Amerika'da yaşayan Türk asıllı arkeolog Kenan Erim'i önermiş. Kenan Erim'in yazısı Ara Güler'in fotoğraflarıyla birlikte Horizon'da yayınlandıktan sonra burası önce UNESCO'nun dikkatini çekmiş. Ardından Kenan Erim sponsor bulmuş ve burada kazılara başlamış. Afrodisiyas 1961 yılından itibaren Profesör Kenan Erim tarafından sistematik olarak kazılmış ve ortaya muhteşem bir sanat hazinesi çıkmış. Kenan Erim bu kentle öylesine özdeşleşmiş ki Afrodisiyas'ın babası olarak kabul edilmiş. Vefatından sonra da Afrodisiyas'ın içine defnedilmiş. Afrodisiyas 2017 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine eklenmişti. Afrodisiyas'ın adı afrodizyak ile aynı kökten geliyor. Her iki sözcük de aşk tanrıçası Afrodit'in adından türemiş. Afrodit, güzel ve şehvetli aşk tanrıçası. Afrodisiyas, aşk tanrıçasına adanmış antik kentlerden bir tanesi. Kent, Roma döneminde Karya sınırları içinde ünlü bir heykelcilik okuluna sahip bir sanat merkezine dönüşmüş. Afrodisiyaslı birçok heykelcinin adına İtalya, Yunanistan ve daha birçok yerdeki eserlerde rastlamak mümkün. Afrodisiyas, antik dönemlerde heykel sanatının gelişmesi ve icrasında önemli merkezlerden biri olmuş. Kazılarda özellikle Helenistik, Roma ve erken Bizans dönemi heykel sanatına ilişkin oldukça kayda değer örnekler bulunmuş. Afrodisiyas'ta her yıl yapılan heykel yarışmaları için buraya başka bölgelerden de heykeltıraşlar gelirmiş. Afrodisiyas'ta bulunan heykellerin gözleri ifade ve canlılık dolu, gövdeleri de sanki hareket halinde gibi. Tiyatro Tepesi'nde yapılan kazılarda M.Ö. 2800 ile 2200 arasına kadar giden bir Tunç Çağı katmanı ortaya çıkarılmış. Afrodisiyas en başarılı dönemini Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış. Bu da M.Ö. 1. yüzyılla M.Ö. 5. yüzyıl arasına tekabül ediyor. Milattan sonra 3. yüzyıl sonlarında Roma İmparatorluğu'nun Karya eyaleti kurulduğunda Afrodisiyas eyalet başkenti olmuş. Karya'nın başkenti olarak Afrodisiyas'a kısaca Karya denmiş. Bu da zamanla Türkçe'de Geyre'ye dönüşmüş. Afrodisiyas Bizans döneminde önce başpiskoposluk olmuş. Şehirde Afrodit kültü öylesine yaygınmış ki Afrodisiyaslıların Hristiyanlığı kabul etmesi uzun sürmüş.
Milattan sonra 6. yüzyılda Afrodisias'ın adı pagan aşk tanrıçasını zihinlerden silmek amacıyla Haç kenti anlamında Stavropolis olarak değiştirilmiş. Afrodisias'ın en çarpıcı eseri Tetrapilon. Tetrapilon, Afrodit tapınağının bulunduğu kutsal alana girişi vurgulamak amacıyla yapılmış anıtsal kapı. Tetrapilon, Grekçe dörtlü anıtsal kapı anlamında. Bu adı dört tarafta dörder sütundan oluştuğu için almış. Afrodit tapınağı uzun kenarlarda 13, kısa kenarlarda 8 sütunlu İyon düzeninde yapılmış bir tapınak. Afrodit tapınağı Bizans döneminde 5. yüzyılın sonunda kiliseye çevrilmiş. Afrodisias Stadyonu, Anadolu'nun en iyi korunmuş stadyonlarından biri. 30 bin kişilik kapasiteye sahip olan stadyon, 262 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde. Burası spor müsabakaları için kullanılmış. Stadyonun doğu ucunda duvarla çevrilerek ayrılmış dairesel bir alan var. İşte orası gladyatör dövüşleri için yapılmış. Bouluterion, yarım daire planlı bir bina. Bir zamanlar üzeri çatıyla örtülüymüş. Kent meclisinin toplanma yeri ama aynı zamanda Odeon olarak da kullanılmış. Yani küçük bir tiyatro ve konser salonu. Bouluterion'un güneyinde iki agora var. Kuzey Agora ve Güney Agora. Güney Agora'ya Tiberius Portiki de deniyor. Ortasında çok büyük bir havuz bulunuyor. Havuz çok sıra dışı. Her yerde göreceğimiz cinsten değil. 260 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde, 120 santim derinliğinde bir havuz. Hemen yanındaki Hadrianus hamamını beslemek için yedek su deposu olarak kullanılmış. Roma İmparatoru Hadrianus, Anadolu'ya yaptığı seyahatlerden birinde Afrodisias'a da gelmiş. Kent Meclisi Hadrianus'un ziyareti anısına milattan sonra 2. yüzyılda Hadrianus hamamını yaptırmış. Hamam, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı yıkandığı iki büyük simetrik bölümden oluşuyor. Tiyatro, Akropol'ün doğusunda tepenin yamacına inşa edilmiş. Tiyatronun 8.000 kişilik oturma kapasitesi var. Afrodisias'taki alışılmadık arkeolojik keşiflerden biri de Sebasteion. Sebasteion, Roma İmparatorluk döneminden başlayarak imparator ve ailesinin propagandasının yapıldığı bir yapı tipi. Burası hem Afrodit'e hem de Roma imparatorlarına adanmış büyük bir kült merkezi. İmparator anlamındaki Sebastos sözcüğünden türetilmiş. 80 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde karşılıklı iki uzun portikten ve bir tören yolundan oluşuyor. Afrodisias öğren yerinde 1961 yılında başlayan Kenan Erim kazılarından önce bulunmuş eserler İzmir ve İstanbul Arkeoloji Müzelerine gönderilmiş. Kazılar başladıktan sonra çıkan eserler de önce kazıevi depolarında korunmuş, öğren yerinin içindeki müze yapıldıktan sonra müzede sergilenmeye başlamış. Afrodisias'a gelmişken yemek molanızı öğren yerinin 1-2 kilometre Nazilli istikametinde yol üzerindeki Anatolia restoranında vermenizi öneriyorum. Müthiş lezzetli Ege yemekleri sizi bekliyor. Afrodisias işte böyle bir yer.
Bir başka gezide, başka bir yerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.